Umut Bey selamlar. Ses görüntüde problem var mı Umut Bey? Hoş geldiniz. Cengiz abi merhaba. Ertuğrul Bey selam. Evet Hasan Bey inşallah. Efendim ses görüntüde problem var mı? Sesimizi duyabiliyorsunuz değil mi? Evet arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi cumalar diyelim. Endekste haftalık bir kapanış aldık. Haftalık kapanışımızı şöyle bir değerlendirelim. Güzel bir kapanış geldi. Yeni haftaya nasıl başlayabiliriz'i konuşacağız. Normalde cuma günleri yayın yapmıyorum ama güzel bir kapanış olduğu için gelip kısa bir endeks analizi yapmak istedim. Şimdi Kral hocamız demiş. Eyvallah. Gayet güzel ses görüntü problem yok. Ben de bugün yeşil olmamıza rağmen kırmızı giydim. Çok enteresan değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar bir endeks analizi yapacağım. Çok detaya girmeden kısa bir yayın olmasını istiyorum. E, Bugün seans 2 yayın yapacaktım aslında Cuma'dan sonra ama şartlar el vermedi diyelim. Peki, hayırlı akşamlar Yalçın Bey. E, Neden kısa tutmak istiyorum? Bir eğitim programım var, ona yetişmem lazım. Hızlıca gidelim isterseniz değerli arkadaşlar. Endeksteki genel görüntüye şöyle bir gidip bakalım. Ne oldu, neler oldu? Şimdi değerli arkadaşlar, e, öncelikle bir tane Fibonacci seviyemiz vardı ki biz bugün Fibonacci seviyesini geçtik. İşin doğrusu ben burada 8277 hattından endişe duyuyordum ama Cuma olması münasebetiyle aslında bugün teminat tamamlama çağrısı 50K civarında olması münasebetiyle bizim kredili işlemde olan arkadaşlar erkenden pozisyon kapattıklarını görünce rahatladım. Dedim ki bunlar satmazlar. Zaten kredili işlemde en dip noktalara kadar gelmiş. Mutlaka yeşil kapatırız beklentimiz vardı. Evet, bir yeşil kapattık. Hatta öyle ki zirve itibariyle düşüşümüzün ABC düşüşünün bir ikili dip paterni ve formasyon görüntüsüyle birlikte bir teknik kırılım geldi. Şimdi biz hep diyorduk altın oran 8040-8048 üzerinde e, hep trend başlar. Pozitif trend start verilir. Burada dikkat ederseniz altın oran olan 8040-8050 bandında arkadaşlar bizi gerçekten çok manipüle ettiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yani tabiri caizse biz geçen haftayı ne yaptık? Burada teknik kırılım dediğimiz bölge yani altın oran bölgesinde geçirdik. Şimdi hal böyle olunca biz artık burada emin olmalı mıyız? Evet 8040-8050 bandı üzerinde bir Fibonacci daha kırılıyorsa ve Fibo 786 üzerinde haftalık kapanış geliyor ise artık zirveyi konuşuruz. Zirveyi konuşurken de BIST 30 grafiğini de gözden kaçırmadan takibimizde olması gerekiyor. BIST 30 zirveye geldi, yaklaştı. BIST 100 bunu yapamadı. Belki önümüzdeki haftaya hatırlayın lütfen şu bölgede belirsizlik olan bölgede biz nasıl çalışmıştık? Şöyle bir dejavu yapalım mı? Bakın endeks ne yapıyor? Eski tarihi zirvesine
teknik kırılım sonrası ya da şöyle anlatalım, yine Fibonacci üzerinden çalışalım. Değerli arkadaşlar, en zirveden, değil mi? En zirveyi yakaladık. En dibe bir Fibonacci attığımızda altın oran geçilir, üzerinde kalıcılık olursa, biz bakın burada zirveye gittikten sonra altın oranın onayını aldıktan sonra bizim impuls dalgamız, sert hareketlerimiz başlıyor. Tabii önceki ilk beklentimiz neydi? 61.8 kırılsın, zirveyi gidip test edelim, zirveden sonra bir formasyon arayışı olsun. Eyvallah. Yani bakın burada biz altın oranı geçmekte zorlandık. Zirveye gidiyoruz. Zirveden sonra bir daha onay isterse yine eski bölgedeki belirsizlik döneminde olduğu gibi bir formasyon arayışına girebiliriz. Ama öyle geliyor ki acele edecekler. Çünkü biz bu bölgede altın oranın kırılması için bir hafta uğraştık. Şu şekilde bizim 8569'u geçip geçmeyeceğimizi yakinen takip edeceğiz. Sonrası formasyon için ne yapacaklar? Hep beraber izleyeceğiz. Şöyle yaklaşıyorduk. Diyorduk ki evet, bu bölgedeki bizim filama formasyonudur. Bu filama formasyonu çalışırsa biz sıralı olarak bu hedefe gideceğiz ama öncelikle bizim logaritmik bölgemizin, logaritmik filama hedefimizin varlığından bahsetmemiz lazım. Neresidir orası arkadaşlar? Bakınız 9710. Buraya doğru bir hareket edebiliriz. Hiç problem yok. Ama dediğim gibi mevcuttaki son görselde oluşan formasyonumuz da benzer nitelikte bir filamadır. Bu filamanın hedefi ise bizi 11.000'li rakamlara doğru taşıması beklenir. Değerli arkadaşlar, sevindirici bir taraf daha var ki endeks 100 grafiğinde, dolar bazlı grafikte majör resimde bir Fibonacci seviyesi kırıldı. Biz hatırlayın lütfen, özellikle 266 doların aşağı yönlü kırılmasında endişelendik. Ne oluyor abi dediğimiz noktada bakın altında biz kaç hafta? 1, 2, 3, 4 hafta, yani bir ayı biz burada geçirdik. Şimdi artık burada 266 dolar çok net bir şekilde hacimli bir haftalık bar çubuğuyla kırılmış durumda. Burası güzeldir. Burası güzeldir. Burası bizi memnun eder. Şimdi tabii ki de biz dolar bazlı grafikte biraz durumumuz kötü. Neye göre kötü? Hatırlayın, biz burada bir formasyon gidiyoruz, dolar bazlı grafik filama çalıştık gidiyoruz derken bir belirsizlik dönemi daha. Şimdi dolar bazlı grafiği biraz farklı incelemek lazım. Majör görüntüyü incelemek lazım. Evet, biz bu bölgede belki şuraya filama diyebilirsiniz. Şuraya bir filama diyebilirsiniz. Hiç problem yok. Ama burası filama değil. Burası olsa olsa çizmiş olduğumuz daha önceki belirsizlik döneminin X hedefli gidecek olan filamanın onay belirsizliğinin ortadan kalkması. Zaten biz bu tarz filamaları çizerek formasyon büyütüyoruz. Nerenin formasyonu? Beklentimiz şu. Beklentimiz çok büyük bir çanak ve bir küçük kulp ile bu teknik kırılımı yapıp yukarı yönlü hareket etmek. Yani bir başarıya daha imza attı. TL bazlı grafikte zirveye gidecektir. Giderken bu Fibonacci seviyesinin arasındaki marjda zirvenin geçilmesi gerektiğini söylüyor TL bazlı grafiğe göre. Yani dolar bazlı grafikte sizin bir üstteki Fibonacci seviyesine yaklaşık %14'lük bir marj var. Bu da ne demektir? TL bazlı grafikte biz zirveyi geçeriz. Geçeriz, koşarak da yolumuza devam ederiz. Şimdi değerli arkadaşlar, burada
bizim Ichimoku bulutunu da önemsiyoruz. Hani hep diyorduk ya arkadaşlar. Ya bu Ichimoku bulutunun en ideal görüntüsü nedir? Bir teknik ağ sinyali gelsin. Fiyat yukarıda olmasın. Hem ortalamalara hem buluta yakın olsun, ideal pozisyon alma bölgesi olarak karşımıza çıksın. Burada Allah'tan Senkuspen AB aşağı yönlü kesişim olmuş değil. Renk dönüşümü yok. Biz artık burada her geçen gün pozitif barlar yaktıkça bizim bulutumuz kalınlaşarak devam edecek nasipse. Şimdi Endeks 30'da biz bugün ne yaptık? Endeks 30 zirveye gitti, kafayı attı. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Endeks 100'e göre buradaki teknik kırılım çok daha net ve belirgindi. Biz 9000 eski tarihi zirvemize çok yaklaştık arkadaşlar. Yani buradaki beklentimiz ne olmalı? Değerli arkadaşlar, pazartesi endeks 30 için çok önemli olacak. 9000'e çok yaklaştık. 8979 kapanışımız oldu. Eğer piyasa acele edecekse ve 9000 üzerinde bir açılış olursa arkadaşlar, bu kopup gideceğimizin resmi olur. Ama yok. Ya ben şöyle bir pozitif açtım ama sonra bir kar realizasyonu yaptım. Bir sağ taraf arayışı olursa bu da hay hay, sonuna kadar hay hay. Peki bunu mu yapacaklar? Yapabilirler ama gelişmeler önemli olacak. Hep söylüyordum. Yani bizim bir önceki ana seçimle yerel seçim arasında bir fark olmalı. Önem derecesi olarak, fiyatlama boyutu olarak ben buradaki belirsizliğin bir önceki genel seçimle aynı olmayacağını, kısa tutulacağını ve hareketin yukarı devam edeceğini öngörüyoruz. Şimdi burada sağ taraf arayacak mıyız, aramayacak mıyız? Bunun için dolar bazlı grafiğe bir şey soralım. Yani bakın, daha dolar yukarı gidiyor, endeks aşağıda. Bir önceki belirsizlik dönemi arkadaşlar, değil mi? Yani burası bizim genel seçimler, burası da yerel seçimler. Şimdi bakın, dikkat edin, burada ne görüyoruz arkadaşlar? Burada biz tuzaklı, ihlalli bir onay görüyoruz. Bakın, aslında şu bölgedeki onayımız bize ne diyor biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, yukarı gidecektik, önümüzde bir yerel seçim vardı. Belirsizlikler vardı. İşte denedik, bitirdik, her şey oldu. Enflasyon da düşmüyor. O zaman nereye konsantre olmalıyız değerli arkadaşlar? Efendim, bizim bu bölgede, yani her şey yolunda gitseydi, şöyle bir flama, bayrak, artık ne derseniz deyin. Buranın hatta şu dipten almayacağım, sadece burayı alayım. Her şey yolunda gitseydi, biz tekrar bir belirsizlik yaşamamış olsaydık, biz bu flama hedefine doğru yolculuk yapacaktık. Şimdi ben şu hedeften ziyade bu teknik kırılımı şöyle uzatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın, bu teknik kırılım nereden geliyor? Efendim bakınız, şuradan nizami olarak çizip göstermeye çalışalım. Şurada bizim bir tane ilk temasımız var ve biz bu temasımızı ne yaptık? Sıralı olarak birinci, ikinci, üçüncü temas ve derme çatma bir kırılım. Şimdi artık buraya lütfen dikkat. Biz bugün burada, biz geçen hafta buranın onayını aldık arkadaşlar. Şu bölgede aldık. Artık bu onay alındıktan sonra yönümüz inşallah yukarıdır. Normal şartlar altında buranın teknik kırılımı şu şekilde aranmalı artık. Yani biz 1, 2, 3. temas bölgesine, yani şuraya,
Ondan sonra belki bir düzeltme arayabiliriz. Bizim endeks 30 dolar bazlı grafiğe göre bizim pala daha gitmesi lazım. Yani %5'lik bir marj daha var önünde. Burası için buradaki genel görüntü sebebiyle şunu söylemek lazım. Endeks 30 TL bazlı grafikte zirvenin geçileceği öngörülür. İnşallah hafta içi yeni haftaya biz zirveyi geçerek başlayacağız arkadaşlar. Şimdi majör resimde bizim endeksimizin tarihi zirvesi itibariyle Fibonacci kontrolünü yapalım. Bakın şu bizim artık Artos dediğimiz tarihi zirvemiz ki bunun anlamlı bir şekilde Fibo 38.2 hattını biz ikili tepe görüntüsü gibi yaptık ama orayı kıramadık. Şimdi bizim buradaki kıramadığımız bakın biz buraya 4 defa kafa attık arkadaşlar. Nasıl 4 defa kafa attık? Şöyle anlatayım. Bakın gittik. 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Peki bu 4 temas Gakko bize ne anlatıyor? Biz burada bir tobo yaptık ama gücümüz yetmedi. Yapamadık. Şimdi artık buranın görüntüsünü nasıl arayacağız? Biz buradaki Fibonacci seviyesini nasıl kırmamız lazım? Değerli arkadaşlar 326 doları biz muhtemelen çanak kulp formasyonuyla kıracağız. Artık burada bir çanak kulp daha önce tobo yaptı olmadı. Çanak kulpla kırıp artık bizim bu 326 doların üzerine atma vaktimiz yakındır. Güzel bir hareket bekliyoruz. İnşallah da bunu başaracağız. Şimdi gidelim belirsizlik dönemine. Yani ne demek belirsizlik? Artık büyük Fibonacci ile işimiz bitti. Buranın tarihi zirvesiyle dip noktası. Evet, burada da günlükte ve haftalıkta ne yaptık? Kıramadığımız, bakın geçen hafta kıramadığımız 288 doları ne yapmışız? Kafayı atmışız, tekmeyi atmışız, yumruğu atmışız, gövdemizle içeri girmişiz. Güzeldir. Yani peki burada TL bazlı grafikte başlayan impuls dalgamızın, pozitif trendimizin habercisi yabancı gözünde dolar bazlı grafikte nerede başlar? Değerli arkadaşlar, efendim burası da aynı grafik. 303 doları kırmamızla başlar. 303 dolar kırılırsa dolar bazlı grafikte trend başlar. Şimdi biz tabiri caizse ucuza mal alıyoruz. Yabancı gözünde buralarda mal almak biraz sıkıntılı olabilir, riskleri olabilir ama yabancı burayı geçerse bu endeks buraları alır. İşte biz peki burada nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Değerli arkadaşlar bizim hep düşüş senaryomuzda, yükseliş senaryomuzda hepsi dalga prensibiyle olur. Biz bu dalga teorisine göre 5 dalgalı yapıda düşüşümüzü tamamlamış durumdayız. Bu şu anlama gelmemeli. Biz buradaki 5 dalgalı düşüş yaptık, hadi uçuyoruz anlamı olmaz. Artık burada her hareket 61.8'i kırmak üzere kurgulanır. Çünkü neden? Buralarda profesyonellerin ya da akıllı tacirlerin ucuza aldığı malları hedefine taşımak için götüreceği noktalar vardır. Şu aşamada biz evet TL bazlı grafikte trendimizi pozitife çevirmiş durumdayız. Ama dolar bazlı grafikte pozitif alana geçtik mi? Hayır. Ama nereye göre pozitif alana geçtik mi? Buradaki düşüşe göre. Bakın biz buranın pozitif alanına geçemedik ama majör resimde biz zaten pozitif alandayız. Majör resimde biz zaten pozitif alandayız. Neden? Çünkü değerli arkadaşlar biz teknik düşen dipler seri bir şekilde devam ederken
Artık şu bölgede teknik düşen diplerimiz yukarıda oluşmaya başladıysa güvenli alandayız ve daha yükselen dipler oluşturarak bu hareketi devam ettirme arzusu içinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Şimdi endeks 30 grafiğimizin yanı sıra bankacılık endeksi bizim hep böyle Ali Cengiz oyunlarının döndüğü endeksten bahsediyorum. Çünkü neden? Son faiz arttırımı piyasanın beklentisi olan 250 baz puanlık son faiz arttırımı da geldi. Yani bir aracı kurum çıktı şu bölgede bir sürü Ali Cengiz oyunu yaptılar. Bir aşağı bir yukarı, yani buradaki oyunları anlamak çok zor. Gerçekten çok zor. Ama bir şey var ki yabancının bankaya ilgisinin devam edip etmeyeceğinin cevabı değil mi? Biz bunun cevabını aramalıyız. Şimdi arkadaşlar bizim yabancı bu grafiğe baktığında ilk önce ne yapar? Der ki bir dakika ya, burada bir tarihi zirve yaşanmış. Burada bir dip yaşanmış. Şimdi buradaki görüntüye baktığınızda biz zaten bedava bölgesindeyiz. Yani pozitif trend falan yok. Burada bizim TL bazlı grafikte logaritmik bir dönemden bahsediyoruz ya. İşte işin sırrı burada. Biz buradaki logaritmik görüntüye. Değerli arkadaşlar, bankacılık endeksinde bu kırılmayan Fibonacci seviyesi geçilmediği sürece biz hareket beklemiyoruz. İki arada bir derede kalmış durumda. Yani şu bölge bankacılık endeksi için bir destek hattıdır. Bu destek hattı üzerinde kalıcı olmaya çalışıyor ama artık %45, %48 seviyelerine gelen faizler sonrası bu bankalar burayı da kıramıyorsa vallahi alem yazıklar olsun. Kıracaklar, tek dertleri toplayabildikleri kadar mal toplasınlar. Büyük aracı kurumların yaptıkları bildirimler, işte şöyle pozitif görüyoruz, not artırımını iyi görüyoruz. Yani bir gün bir tanesi çıkıp da bankacılık hisseleriyle ilgili şöyle olur diyor. Başkası çıkıyor, yok pozitif görüyoruz diyor. Bir onay süreci var ve burada formasyon arayacaksak bankacılık endeksi artık bu faizlerle bu yolculuğu yapacaktır gibi net bir düşünce içerisinde olmak lazım. Bunu anlatırken banka hisseleri hayatımda hiç işim olmaz. Olanlara da sözüm olmaz. Ama bana göre sürekli Ali Cengiz oyunları devam edecek. Şimdi bu bölgedeki teknik düşen kırılımın onayı nazlı gidiyoruz. Eğer buradaki Fibonacci seviyesi 331 dolar kırılırsa hareketin hızlandığını görürüz. Onun dışında şu aşamada izlemekte fayda var arkadaşlar. Evet, endeksteki genel görüntümüz bu. Endeksle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Güzel bir haftalık kapanış aldık. Öyle ki haftalık sonbahar çubuğumuza baktığınızda arkadaşlar bakınız bizim tarihi kapanışlarımız haftalık anlamda en zirve haftalık kapanışımız 8469'du. Onun altındaki yani şöyle anlatacağım. Bu çalışmanın da kaybolmasını istemiyorum ama şöyle bir şey yapayım. Hepsinden kurtulayım. Bu gördüğünüz grafikte en zirvedeki haftalık kapanış barımız neresi arkadaşlar? Şurası. Burası şampiyon. Bu bar. Bu barın altındaki maksimum zirve noktası yani haftalık kapanış
şampiyondan sonra ikinci bar hangisi olur arkadaşlar? Şu bar olur. Bakın arkadaşlar. Biz şimdi bir maratona koşuya başladık. Bu koşuda önde giden şampiyon bar çubuğumuz budur. Onun arkasındaki ikinci sırada olan bar çubuğumuz budur. Üçüncü sıradan sprinte kalkan ve bu sıradaki ikinciyi geçen, biz bu kapanış itibariyle ikinci sıraya, ikinci lige çıkmış durumdayız arkadaşlar. Geçen hafta biz çok kötü durumdaydık. Geçen hafta biz neredeydik? Geçen hafta haftalık kapanışımız nerede olmuştu? Bakınız burada. Peki kaçıncı sıradaydık? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, hatta yedinci, sekizinci, dokuzuncu. Biz geçen hafta Cuma günü 10. sıradaydık. Bu yarışta 10. sıradan çıktık. Bir haftada ikinci sıraya yükseldik. Biz nasipse yeni haftaya şampiyon birinci sıradaki bar çubuğumuza ne yapacağız? Allah nasip ederse şöyle yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Yar saçların lüle lüle, şampiyon bar. Sana güle güle. Biz gidiyoruz. Artık önümüzde birinci yok. Biziz. Son oluşturacağımız barçuklar, yani yeni rekorlar. Bu anlamda önemli bir haftalık kapanış oldu. Beni heyecanlandıran bir haftalık kapanış oldu. Biz aylık kapanışımızı bu ay 31 çekiyor. Çarşamba günü yapacağız. Şimdi aylık kapanış gelsin. Değerli arkadaşlar, aylık kapanışta bizim şampiyon nerede? Bakın, biz bu önümüzdeki 1, 2, 3 günü pozitif kapatırsak ya da tabiri caizse 8334 üzerinde kapatır isek biz aylıkta birinci sıraya geçmiş durumda olacağız. Yani aylıkta biz rekor kırıyoruz şu anda. Şu anda aylık bar çubuğu olarak rekor kırıyoruz ve benim değerli arkadaşlara, siz değerli takipçilere 8330 arkadaşlar. Yeni rakamımız 8330. Pazartesi, salı, çarşamba takip edeceğiniz rakam 8330'dur. Bu gün içinde sarkmalar olabilir. Gitgeller olabilir. Günlük kapanışın 8330 altında olması durumunda kafanızda acaba mı soru işareti olmalı. Neden? Çünkü o zaman deriz ki ya aylık kapanışı zirveyi geçemeyerek yapacağız. Bu belirsizlik biraz daha sürer mi gibi bir soru işareti gelebilir kafalara. Bunun için önümüzde 3 gün var. Yanlış olmasın, bir daha takvimimi açıyorum. Ayın 31'i 31'i çarşamba. Evet. 1, 2, 3 seans var. Yani biz 3 seans boyunca 8330 üstünde kapanışları alıp almayacağımızı izleyeceğiz efendim. Şimdi çalışmalarımı kaybetmemek için ben şöyle geri gideyim. Evet. Tamam, çalışmalarımız kaybolmadı. Şimdi burada endeksin hem dolar bazlı görüntüsünü hem TL bazlı görüntüsünü değerlendirdik ama haftalık ve günlük anlamda hatta aylık anlamda X100'e baktık. Şimdi birinci sıraya geçen aylık grafikte birinci sırada olan, yani yarışı birinci sırada tamamlayan endeks 100'den sonra
Endeks 30 ne yapıyor? Oho! Endeks 30 aylıkta birinci sıraya yükselmiş. 8800, 8800. Haftalıkta nerede? Haftalıkta da geçtiyse artık biz ne diyeceğiz? Birinci barımız nerede? Şurada. Haftalıkta da geçmiş. Yani özetle buradan günlük grafiğe dönelim. Endeks 30'da hem aylık hem haftalık. Şimdi biz nereyle ilgileneceğiz? Biz zirveyle mi ilgileneceğiz? Hayır efendim, bizim zirveyle işimiz yok aslında. Bir direnç bölgesidir. Bir direnç bölgesidir. Hiç problem yok ama bizim kritik rakamlarımız, yani şu anda haftalıkta birinciyiz. Aylıkta birinci sıradayız. Bar çubuğu olarak. Günlükte de tarihi zirveyi geçer miyiz, geçmez miyiz? Değerli arkadaşlar, çok basit bir yöntem. Günlükte bizim birinci sırada olan bar çubuğumuz da burada. Bunu da geçtik. Yani beklentin ne olmalı? Hem günlükte hem haftalıkta hem aylıkta birinci sıraya yükselmiş endeks 30 grafiğinde koşuyoruz. Yeni rekorlara koşuyoruz. Şimdi day trader'lar endeks 30 takip ediyorsanız 8943, ama majör oyuncular, yatırımcılar, aslan gibi yatırım yapanlar 8800 arkadaşlar. Burası. Üstünde oyunda durmaya devam ediyoruz ve bu yolculuk güzel olacak inşallah. Evet sevgili arkadaşlar, endeks analizim bu kadar. Umarım bu sefer fake olmaz. Düzeltmemiz olabilir. Olsa da 8800 üzerinde endeks 30'da tutunuruz ve bu yolculuğu güzelce yaparız. Ciddi anlamda bugünkü kapanışı çok önemsiyorum. Çok önemli buluyorum. Bakın, bu kapanış gerçekten çok önemli. Ve inşallah daha da umutlu bir şekilde yeni haftaya başlayacağız. Seans içi düzeltmeler olabilir. Ve burada artık hisse senetlerinin üzerinde hep söylüyorduk bugüne kadar, nakit akçe bulundurulmalı, temkinli olunmalı. Bu kapanış sonrası ben sırtımı yaslamam gerektiğini düşünüyorum. Acizane tavsiyem size de artık hisse senetlerinizin üzerinde oturma vaktidir. Geri çekilmeler alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Dilerseniz burada hisse analizi yapmayalım. Ben bugün endeks analizi için geldim. Farz edin ki bir seans içi yayın olsun. Burada Zekiye Gönüller hanımefendi gelmiş. Onun bir sorusu varsa alalım. Şimdi Zeki Hanım, herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler Zeki Hanım. Hocam Kozal'da kurtulduk mu? Gidiyor mu artık? Şimdi Zeki Hanım, bir defa şunu söylüyorum. Bakın, bugünkü yayınımda, endeks analizimde artık hisse senetlerinizin tepe formasyonlarından korkmayın. Artık geri çekilmeler alım fırsatı olacak İnşallah endeksimizin genel görüntüsüne göre. Ama bir bakalım, Kozaltı'nın son durumuna bir gidelim. Evet. Şimdi değerli arkadaşlar, öncelikle bir trend kontrolü yapıyorum. Bakınız, biz burada Kozaltı'nla ilgili bir şaibe vardı. Şimdi genelde bu tarz trend kırılımlarında, yani işte ya Murat hocam şuraya bir trend çizer misin? Değil mi? Soru bu. Buranın ana trendi neresi? Bana göre buraya bir ana trend, 1, 2, üçlü temas sonrası bu ana trendin devamına gidip bakarsanız, Kozalt'ın buradaki ana trend kırılımını, bakın, ben mal toplama alanı olarak düşünmenizi istiyorum. Burayı biriktirme, mal toplama, tuzaklı alan olarak düşünün. Yani Kozaltı'ndaki hareket nerede hızlanacak biliyor musunuz?
Kozaltın 21.80-22 seviyelerinde hareket. Ama ben size şunu da söyleyeyim. 22 liraya giden bir kozaltında yatırımcısı o kadar illallah etmiş olacak ki 18 liradan 22'ye gitti. Artık alınmaz psikolojisine bürünecek. Ama ben acizane burada formasyon çalıştıracaklarını ve bu tarihi zirve daha önce denemişiz. Bakın 21.52 hattını kırar kırmaz biz burada formasyon oluşumunu tamam diyeceğimiz noktada olacağız nasipse. Bence artık bu saatten sonra kozaltın satılmaz. Bu bölgedeki teknik kırılımı izleyeceğiz. 21.50 geçilir geçilmez kozaltında hareket hızlanacaktır. Peki kozaltın teknik düşen kırılımını lineer anlamda bakınız burada yaptı. Şu pin bar bölgesinde de yaptı. Logaritmik anlamda kırılım yaptı mı? Bakıyorum bugün logaritmik anlamda da kozaltında kırılım gelmiş. Artık bu saatten sonra kozaltına profesyoneller girecektir. Sakın ha malınızı vermeyin. Eğer dipten aldıysanız ne mutlu size arkadaşlar. Evet. Zekiye Gönüller Datça'dan. Eyvallah. Pekala hoş geldiniz. Selamlar olsun. Bizden de Datça'daki kıymetli dostlarımıza. İsmail abi hisse bakmayalım. Zekiye Hanım öylesine gelmişti. Bakalım hadi Söke'ye de bakalım. Söke 10. Ben bu hafta şöyle bir jest yapacağım. VIP yayının pazar günü herkese açık yapacağım. Yani bütün üyelerimizi alacağım. Bir defaya mahsus. Daha keyfimiz yerine geldi. Bu yayında öyle bir taahhütte bulunayım arkadaşlar. Ama bu hisseden sonra bakmayacağım. VIP yayında pazar günü hepinizin hisselerini incelemiş oluruz. Şimdi bu hisseyle ilgili benim Söke ile ilgili söyleyeceğim tek bir şey var. Arkadaşlar halka arz oldu, gitti, bir zirve oluşturdu. A düşüşü, B tepkisi, C düşüşü 786 teması geldi. Tarihi zirveyi geçse de piyasa koşulları müsaade etmedi. Geri çekildi. Bir alttaki Fibonacci'nin onayını aldı. Bu hissenin geri çekilmesi en fazla 17.72'ye olur. Ama bu hissenin varış hedefi arkadaşlar şurasıdır. 129 hedeflidir arkadaşlar. 129 hedeflidir. Sökeon'da durum budur arkadaşlar. Evet. 129'da bizim altın orandır arkadaşlar. Sabreden arkadaşlar bu hissenin 129'a gittiğine dalga teorisine göre şahit olacaklar. Birinci dalga A, B, C düşüşü. İkinci dalga arkadaşlar burası şöyle çizeyim. Yani halka arz oldu birinci dalga. Bakın bu bizim düzeltme dalgamız A, B, C. Bu ikinci dalga. Değerli arkadaşlar şimdi biz burada bir üçüncü dalga içerisindeyiz. Bu üçüncü dalga da 5 dalgalı yapı içerisinde gerçekleşmesi lazım. Yani 1, 2, 3, 4 ve 5. 129 hedefli bir hareket geliyor. Hocam burası birinci dalgaydı. Evet burası birinci dalga. Burası ikinci dalga. Burası üçüncü dalga. Daha sonra bu hisse buradan 4-5 yapıp altın orana çekilecektir. Yani 3'ten sonra ne oldu? 4 oldu, 5 oldu. Alın size tepe formasyonu, bir başlangıç noktası, bitiş noktası 61.8 ya da 786 tekrar mal toplama bölgesi. Dalga teorisine göre 129 hareketini yapacaktır. Sakince izlemek lazım. Evet. Değerli arkadaşlar müsaadenizle kısa tutacağım dedim yayını. Öyle bir seans sonrasında seans için yayın gibi düşünün lütfen.
Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın. Borsa.com'da kalın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.